Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bereketiyle gelen Muharrem ayında aşurenin tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Bu lezzetli ve oldukça yapması da kolay olan aşurenin tarifine dilerseniz geçelim. İlk öncelikle aşureyi yapabilmemiz için ilk aşaması buğday, nohut ve fasulyeyi ıslamaya bırakmamız lazım. Ben 1 su bardağı fasulye ve 1 su bardağı nohudu ıslamaya bıraktım. 4 su bardağı aşurelik buğday kullandım arkadaşlar. Buğdayı yıkarken tamamen duru bir su elde edene kadar yıkamaya devam edelim. Ve bir gece önceden aşurelik malzemelerimizi ıslamaya bırakalım. Bir gün önceden ıslamaya bırakmış olduğumuz buğday, nohut, fasulyeyi sularını süzdük. Şimdi pişirme aşamasına geçelim arkadaşlar. Derin bir tencereye alalım. Ben 6 litrelik bir tencere kullandım arkadaşlar. Size ölçüyü buna göre veriyorum. İçerisine buğdayı ilave edelim. Daha sonra buğdayın üzerine 4 litre su ilave edelim. Kapağını kapatıp ocağı kaynatmaya geçelim arkadaşlar. Buğday kaynamaya dururken bir yandan da nohut ve fasulyeyi kaynatalım. İlk öncelikle fasulyeyi koyuyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave edip kaynatmaya bırakacağım. Fasulyeyi koyduktan sonra üzerine su ilave edelim. Şunu da belirtmek istiyorum. Kaynatmak istediğim bakliyatları ayrı ayrı kaynatıp suyunu süzeceğim arkadaşlar. Fasulyeler kaynamaya başladı arkadaşlar. Fasulyeleri kaynatırken çok aşırı kaynamasın. Birazcık dişe gelsin. Çünkü süzdükten sonra da buğdayın içerisine koyup 15 dakika daha kaynatacağız. Islatmış olduğumuz nohudu da tencereye alalım. Ve üzerine suyu ilave edip nohudu da kaynatmaya bırakalım arkadaşlar. Şimdi de içerisine kuru meyveleri doğrayalım. Kuru kayısı ve kuru incir tercih ettim. Çok büyük doğramayalım. Mümkün olduğunca küçük doğrarsak daha güzel olur. Kare kare şeklinde doğruyorum. Bu büyüklük yeterli olacak arkadaşlar. Toplamda içerisine 6 tane kuru kayısı doğradım. Fazla olmasını istemiyorum arkadaşlar. Boğmasın aşureyi. Birazcık olur, tadı gelirse yeterli olacaktır. Şimdi de içerisine incirleri doğramaya geçelim. İncirleri de küp küp doğrayalım. Toplamda 6 tane incir doğrarsam yeterli olacak. Kayısı ve inciri doğradıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kuru üzüm, çekirdeksiz arkadaşlar, herhangi bir kabın içerisine boşaltalım. 1 yemek kaşığı da kuş üzümü. Onu da üzerine ilave ettikten sonra bir tane kabuk tarçın, 3 tane de karanfil ilave ettikten sonra doğramış olduğumuz kayısıyı da üzerine ilave edelim ve yıkamaya geçelim. Olduğumuz kuru meyveleri arkadaşlar süzdükten sonra kenara alıp bekletelim. Ocağa koymuş olduğumuz aşurelik buğdayı kontrol edelim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 40 dakikadır kaynıyor. Gayet de güzel bir şekilde açılmış. Toplamda 1 saat kaynadıktan sonra kuru meyvelerimizi de içerisine ilave edeceğiz. Arkadaşlar buğdayın kaynamasına tamamen 1 saat oldu. Kontrol ettim. Kontrol ettiğimde de inanın ki çok güzel kaynamış ve buğdaylarımız açılmış. Buğdayımız kaynadıktan sonra içerisine haşlamış olduğumuz nohudu ve fasulyeyi ilave edelim. Yaklaşık olarak 15 dakikada bu şekilde kaynatalım. Daha sonra içerisine hazırlayıp yıkamış olduğumuz kuru meyvelerimizi ilave edelim. Kuru meyveleri ilave ettikten sonra yaklaşık olarak da 5 dakika meyvelerle beraber kaynamaya bırakalım. Kuru meyvelerin hepsini attıktan sonra son olarak kuru incir ilave ediyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar aşurenin kararmaması için. Kuru inciri de ilave ettikten sonra yaklaşık olarak bir 10 dakika daha kaynatalım. Daha sonra şekerini vermeye geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bütün bakliyatlarımız, kuru meyvelerimiz hepsi çok güzel bir şekilde özleşti buğdayla beraber. İnanılmaz güzel kokular geliyor. Şimdi son olarak şekerini ilave edelim. Şekerini de arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Arkadaşlar bu tencere 6 litrelik bir tencere. Tamamen dolu, gördüğünüz gibi 2 parmak kalmış eksikliği. Ona göre siz de suyunu ekstra az olursa ilave edebilirsiniz ürünlerinizden sonra. Şimdi içerisine şekerini koyup kontrollü bir şekilde tadına bakarak
size ne kadar şeker girdiğini söyleyeceğim arkadaşlar. 1 su bardağını ilave ettim. 2. su bardağını ilave ettim. 3. su bardağını ilave ettim ve karıştırıp bir defa tadına bakalım arkadaşlar. İçerisine hiçbir şekilde nişasta koymadık. Kendi doğal haline nişastasını buğday bıraktı. Toplamda 3 su bardağı şeker ilave ettim. Birazcık kaynattıktan sonra tadına bakacağım. İhtiyaç varsa biraz daha ekleme yapacağım arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağı koydum. Şeker yeterli oldu arkadaşlar. Altını kapatıp servise geçelim. Kıymetli arkadaşlar, son olarak aşure için kuru yemişleri hazırladım. Hazırlamış olduğum kuru yemişleri aşureyi kaynarken içerisine ilave etmiyorum. Ben servis yaparken kullanıyorum. Muhakkak kaynarken de içerisine atmayı tercih edenler var ama bu şekilde de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada 150 gram bademi ıslamaya bıraktım. Yaklaşık olarak 4 saat suyun içerisinde, bakalım kabukları ayrılmaya başlamış mı? Evet. Gördüğünüz gibi kabuklarından bademleri ayırıyoruz. Bütün bademleri bu şekilde ayıklayalım. Arkadaşlar, bademlerin kabuklarını soydum. Toplamda 150 gram badem, 150 gram ceviz, 150 gram fıstık, 150 gram da fındık kullandım. Fıstığı arkadaşlar alırken dikkat etmeniz gereken, tuzlu değil kavrulmuş tuzsuz fıstık alıp kabuklarını soyarsanız yeterli olacaktır. Bu 4 tane kuru yemişi daha sonra aşure piştikten sonra üzerine servis etmeye geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, aşuremiz hazır, servise geçelim. Arkadaşlar, aşureyi servise hazır. Şimdi son olarak üzerine kuru yemişlerimi hazırlamıştım. Onları servis edeceğim. Bir miktar ceviz. Hepsini bir bırakalım. Cevizi ilave ettikten sonra bir miktar fındık. Bir miktar badem. Bir miktar da arkadaşlar fıstık. Evet. Bir parça çilekle süsledim arkadaşlar. Aşuremizi pişirdikten sonra koyduğumuz kapların arkadaşlar kapağını kapatalım ve komşularımıza, sevdiklerimizle paylaşalım. Verdiğim tarife birebir uyup tamamen aynı ölçüler dahilinde yaparsanız arkadaşlar, siz de çok kolaylıkla bu aşureleri evinizde pişirebilirsiniz. Deneyecek olan bütün arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.